Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomda size bu iki kürek kemiğin arasında geçmek bilmeyen, sanki bıçak saplanıyormuş gibi bir his uyandıran ağrıya yönelik bir tedavi yöntemi paylaşacağım. Bu yöntem gerçekten çok kolay uygulayabileceğiniz bir yöntem. Aynı zamanda da çok erken dönemde etkilerini görebileceğiniz bir yöntem. Yapar yapmaz gerçekten birkaç dakika içerisinde o bölgedeki gevşemeyi ve ağrıların azalmasını hissedebileceksiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi size o bölgede neden bu ağrılar meydana geliyor? Neden sanki bıçak saplanıyormuş gibi rahatsız edici bir his duyuyorsunuz? Kısaca bundan bahsedip yöntemi göstermek istiyorum. Aslında hepiniz kulunç dediğimiz fibrozit yapının ne olduğunu neredeyse biliyorsunuz. Çünkü birçoğunuz bu problemle karşılaştınız. Üst sırt bölgesinde, boyun bölgesinde, belki belinize doğru sanki böyle elinizle dokunduğunuzda sert alanlarla karşı karşıya gelmişsinizdir. Bu sert alanlar neden oluşuyor? Bu fibrozit doku ya da kulunç dediğimiz şey ne diye merak ediyor olabilirsiniz. Kulunç dediğimiz şey bölgesel sertleşmelerle birlikte parmağınızla da hissedebileceğiniz sertlikler olarak adlandırılabilir. Siz o bölgelere basınç uyguladığınızda o bölgede ciddi hassasiyet ve ağrı yaşıyor olabilirsiniz. Dediğimiz kulunç problemi vücudun her yerinde kas olan her bölgede gözlemlenebilir. Birçoğu aynı anda hassasiyet ve ağrı oluşturabilir. Genellikle de iki taraflı görülebildiği gibi tek taraflı şiddetli ağrılar da oluşturabilir. Kulunç oluşan bölgelerdeki kaslar daha kısa ve aynı zamanda gergindir ve genellikle kasın hareket açıklığını etkiler. Çoğu zaman ağrı oluşturabildiği gibi bazen sadece yangı ya da hassasiyette meydana getirebilir. Ağrı sadece kuluncun oluştuğu bölgede değil, aynı zamanda başka bölgelerde de hissedilebilir. Yani aslında kürek kemiklerinizin arasındaki kulunçlar boyun bölgenizi ya da ense kökünüzdeki ağrıyı etkileyebilir. Buradaki şekillerde de gördüğünüz gibi aslında kulunçların neden olduğu ağrı taşınabilir ve farklı yerlerde de hissedilebilir. Şimdi kuluncun ne olduğuna biraz daha derinden bakalım. Aslında kulunç dediğimiz şey bu şekilde gergin bantlardan oluşan bir yapı. Siz bu gergin bantları parmağınızla hissetmeye çalıştığınızda aslında orada çok gergin, sanki parmağınızı öbür tarafa atıyormuşçasına bir his oluşturabilir. Daha da derine inecek olursak aslında kası oluşturan lifleri görebiliriz. Kaslar bu şekilde kasılıp gevşeyerek aslında bizde hareketi meydana getirir. Ama bazı durumlarda kaslar kasılıp gevşeyemezler. İşte bu durumlarda da az önceki gösterdiğimiz fibrozit yapılar, yani kulunç benzeri yapılar, nodüller oluşmaya başlar. Bir süre sonra kas lifi daha gergin, daha kalın ve hareketi daha zor hale gelir. İşte bu kas liflerinin sayısı arttıkça, yani kulunç oluşmuş, nodül oluşmuş kas liflerinin sayısı arttıkça sizin hassasiyetiniz, ağrınız ve yangınız da artmaya başlar. Ne zaman ki bu kulunçların sayısı artmaya başladı, unutmayın ki etraftaki damar yapılarını etkilemeye başlar. Damar yapılarına fazla baskı uygulayarak o bölgelerde dolaşımın azalmasına, sizin hissettiğiniz o yangı, ağrı ve hassasiyet hislerinin oluşmasına neden olur. Ve genellikle ilerleyen dönemde de o bölgedeki oksijensiz kalma, yani kanlanamama durumu sizde ağrı ve hassasiyeti tetikler. Bu yüzden kulunç bölgesini gevşetmekteki en etkin yöntemlerden bir tanesi o bölgeye uygulanacak masaj yöntemidir. Bugün size videomda bu masaj yöntemini hangi programla nasıl yapacağınızı anlatarak o bölgenin gevşetme yollarını sunacağım. Şimdi gelin bir de bu masaj yöntemi ne yolla kuluncu ortadan kaldırıyor ona bakalım. Bu yapacağımız az sonraki masaj yönteminde bir tenis topundan faydalanacağız. Bu şekilde tenis topuyla o bölgeye yapacağımız baskı uygulamaları bölgenin gevşemesine, dolaşımının artarak aslında o bölgenin tedavi olmasına fayda sağlayacak. Kuluncunuz hangi bölgedeyse o bölgeye topu yerleştirerek hafif baskı uygulayıp bu şekilde topu hareket ettireceğiz. Az sonra size dediğim gibi detaylı göstereceğim. Şimdi gelin bakalım hücresel boyutta aslında biz bu uygulamayla neler yapıyoruz ve kuluncu nasıl ortadan kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi aslında topu yavaş yavaş hareket ettirerek o bölgede bir derin ovalama hareketi yapıyoruz ve bu sayede o bölgedeki dolaşımı artırarak sizin de gördüğünüz gibi kulunçların yok olmasına imkan sağlıyoruz. Şimdiki uygulayacağımız kulunç masajında bir tenis topundan faydalanacağız. Sizden istediğim tam şu şekilde topu üst taraftan bırakıp o kürek kemiğinizin hangi taraf daha fazlaysa, sağ ya da sol, ağrıyan bölgesine gelip
Hafifçe sırtınızın ağırlığını duvara doğru ittirip topla o ağrıyan bölgeyi sıkıştırmak. Daha sonra lütfen hafifçe gezinerek hangi bölge ağrıyorsa onu keşfetmeye çalışın. Mesela şu an ben kürek kemiğinin oradaki ağrıyı keşfettim ve o bölgenin tam üzerindeyim. Sizden istediğim öncelikle 30 saniye o bölgenin üzerinde beklemek olacak. Hiçbir şey yapmaksızın sadece 30 saniye boyunca o bölgenin üzerinde bekleyeceğiz. Erken dönemde şu an beklemeyi yapıyorum. Yaparken hafif ağrı artışı gibi bir his olabilir. Çok fazla bastırmadan sadece o bölgeyi hissederek o bölgede beklemeyi gerçekleştirin. Bütün vücut ağırlığınızı verip sanki orayı böyle çok fazla eziyormuş gibi bir his oluşturmayın. Daha sonra hafifçe sağ, sola, sağ, sola. Aslında hedefimiz o bölgede bu şekilde bir masaj etkisi ortaya çıkararak az önce de söylediğim gibi dolaşımı artırmak. Dolayısıyla tam o bulduğunuz noktada bu şekilde hafif sağa sola hareket ettirmeler o bölgenin dolaşımını artırmak için inanılmaz bir etki ortaya çıkaracak. Daha sonra hafifçe yukarı aşağı, yukarı aşağı. Tam o bölgedeyseniz gerçekten bunu yapmak size çok keyif verecek. 30 saniye bekledim. 30 saniye sağa sola yaptım. Şimdi 30 saniyede yukarı aşağı yapıyorum. Gerçekten şu an bile gerçekten çok keyifli. O bölgenin çalıştığını, o bölgenin aslında dolaşımının arttığını düşünerek bu uygulamayı yapmak fayda sağlayacak size. Bu şekilde mümkün olduğunca o bölgenin dolaşımını artıracağız. Ve son olarak biraz daire çizeceğiz. Küçük küçük. O bölgeyi sanki çevreliyormuş gibi. Zaten artık kuluncun olduğu noktayı buldunuz. Bu şekilde küçük dairelerle o bölgeyi uyaracağız. Yine bunu da 30 saniye yapacağız. Toplamda masajımız 2 dakika sürecek. 30 saniye bekleme, 30 saniye sağa sola, 30 saniye yukarı aşağı ve son 30 saniyede de bu şekilde daireler. Zaten sona doğru yaklaştığınızda o bölgenin biraz gevşediğini hissedeceksiniz. Topu bir anda bıraktığınızda hafif bir ağrı oluşacak. Az önceki söylediğim gibi hiç endişe duymayın. Bir süre sonra o ağrı ortadan kalkacak. Oranın dolaşımının artmasıyla birlikte de gerçekten o bölgede muhteşem bir gevşeme sağlanacak. İkinci egzersizimiz de aslında o bölgeyi biraz germeye yönelik olacak. Az önce söylemiştik, bu yapışıklıklar neticesinde kas aslında istediği gibi kasılamadığı için boyunu kısaltarak da cevap verebiliyor. Dolayısıyla biz eğer kasta bir germe uygularsak o sizin rahatsız hissettiğiniz kürek kemiklerinin etrafını birazcık sanki genişletiyormuş gibi bir his uyandırabilirsek o bölgedeki kulunç ağrıları ortadan kalkabilir. Dolayısıyla yapacağınız şey çok basit. İlk masajı uyguladıktan sonra ikinci yapacağınız şey oturduğunuz herhangi bir yerde, iş yerindeyseniz, ders çalışıyorsanız kolunuzu bu şekilde göğsünüzün önünde çaprazlayıp dirseğinizden tutup iyice arka tarafta kürek kemiğin iç tarafına germe uygulamak olacak. Bu egzersizi yaparken gerçekten arka tarafın ne kadar iyi gerildiğini hissedeceksiniz ve tam olarak ağrıyan noktadaki o gerginlik size çok iyi hissettirecek. Sizden istediğim yaklaşık 15 saniye boyunca bu pozisyonda bekleyip gevşek bırakıp sonra diğer taraf için uygulamak. Kolumu önümde çaprazladım. İyice dirsekten çektim ve gerçekten o kürek kemiğin iç tarafını açmaya çalışarak yapışıklıkları gidermeye çalıştım. Burada 15 saniye bekliyorum. İyice germeyi hissediyorum. Özellikle o bölgeyi. 15 saniye bekledikten sonra gevşek bırakıyorum. Sizden istediğim bu egzersizi 15'er saniye uygulayarak 3 set halinde tekrarlamanız olacak. Gerçekten o bölgedeki bu açılma hissi, kuluncun neden olduğu yani fibrozit dokunun neden olduğu yapışıklıkları ortadan kaldırmak için çok etkili. Aklınıza gelen her an gün içerisinde bu germe egzersizini uygulayabilirsiniz. Bütün bunların yanı sıra da sizden istediğim en önemli üçüncü şey de gün içerisinde duruşunuza biraz özen göstermek. Özellikle bu kürek kemiklerinin arasında kulunç oluşma mekanizmasının altında o bölgede sürekli yanlış duruş pozisyonunda kalmamız geliyor.
Dolayısıyla siz ne kadar doğru duruş pozisyonuna sahip olursanız o kadar çok o bölge doğru çalışır ve kulunç oluşumunu engellersiniz. Eğer dik durmakta zorlanıyorsanız da şuradan çıkan linkle o bölgenin yatarak bile olsa kamburluğunun düzelmesine ve o bölgedeki kasların daha fonksiyonel çalışmasına imkan sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Eğer herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz olursa Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan oluşturabilir ya da aşağıdan direkt yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.